Evet arkadaşlar, Arife gününe özel sabah kahvaltısı için börek ve sonrasında misafirlerimiz için fıstıklı şekerpare yaptım. Şimdi tarifine geçebiliriz. Önce böreği yapalım arkadaşlar. 250 gram una bir tutam tuz atıyorum arkadaşlar. Tuzun içine yarım bardak su katıyorum. Tuzla unu yani içine. Yarım bardak su kattıktan sonra suyunuz soğuk olursa iyi olur. İyice yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sabah kahvaltıları için bu börek çok güzel olacak. Fazla malzemesi yok. Evde bulunan malzemelerden. İyice yoğurmanız lazım bunu. Sadece un, tuz ve su giriyor içine. Daha sonra mermerinizin üzerinde yoğurabilirsiniz. Dediğim gibi bayram sabahı için çok güzel olacak bir börek. Bayatlamıyor. Akşamdan yapıp dolabınıza katabilirsiniz. Sabah kahvaltısında daha güzel olacaktır. İyice yoğurduktan sonra 250 gramlık undan çıkan hamuru 3 parçaya böldüm ben. Bu şekilde güzelce açacaksınız arkadaşlar. Lastikli bir hamur biraz. Börek hamuru. Yani kolayca açılır, merak etmeyin. İçine böreklik yağ kattım. Ya ortalama hamur parçanızın 1/3 kadar yağ katıyorsunuz. Gördüğünüz şekilde. Bu şekilde kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yağ dışarıya sızmayacak şekilde. Üçünü de kapatıp dinlendirmeye bırakacağız arkadaşlar. 10 dakika dinlendikten sonra merdanemizle tur vereceğiz. Tur verme işlemi pastanelerde kullanılan bir isim. Yani böreğin kat kat olmasına sebep oluyor. Gördüğünüz gibi merdaneyle bu şekilde yapıyor. Elimle altına yağ sürüyorum. Siz de bol bol yağ kullanırsanız böreğiniz daha lezzetli olur. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar eski haline katlıyoruz. Ve birinci turumuz tamamlanmış oluyor. Sızan yağları da tekrar katarsanız böreğin kabarıklığı daha güzel olacaktır. Diğerlerini de aynı şekilde turlarını merdane ile veriyorsunuz. Tabi yağ sürerek mutlaka yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Sizin için daha kolay olur merdane açmasında. Evet arkadaşlar, bu arada kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Bugün sizler için iki tarif birden yaptım. Bayram sabahına özel olsun. Birinci turum tamamlanmak üzere. Yırtılması önemli değil. Daha bunlar ilk turlar. Önemli olan son aşamada. Tekrar dinlendirmeye bırakıyoruz. 10 dakika sonra tekrar ikinci turu vereceğiz bu sefer. Şimdi ikinci turu verelim. Yine aynı şekilde yağ sürelim bol bol. Sıvı yağ. Evet arkadaşlar, ikinci turumuz da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde tamamlandı. Kenara katlıyorum. Çok basit bir şekilde yapılıyor. Kolay, pratik bir börek. Evet arkadaşlar, dinlendirme yaptıktan sonra ikinci turdan sonra 20 dakika veya yarım saat veriyoruz ve son aşamaya geçiyoruz artık. Böreğimizi açıp arasına peynir, kıyma, patates, ıspanak, tercihinize göre ne katarsanız yani lezzetinize göre öyle güzel olacaktır. Ben otlu peynir kullanacağım. Bizimkiler otlu peynir sevdiği için otlu peynirli yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde açmanız yeterli olacaktır. Daha sonra peyniri tam ortasına yerleştiriyoruz arkadaşlar.
Bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar ve tavamızı alıyoruz, fırın tavamıza. Bir kez daha iyi anlamanız için görmeniz gerekiyor. Önce bir tarafını açıyoruz merdaneyle, sonra hamuru kaldırıp altına tekrar yağ sürüyoruz. Şimdi uzunlamasını açıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi peynirimizi katıyoruz tekrardan. Ve kapatmaya geçiyoruz tekrar. Tavamızı alıyoruz. Son bir tanemiz kaldı. Detaylı bir şekilde tekrar bakabilirsiniz. Hamurumuz bekledikçe kıvam alıyor. O yüzden tur verirken aşamalarınızda mutlaka bekleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavamızda bu şekilde duruyor. Üzerine 2 tane yumurta sarısı kırdım ben. Fazla bile olur ama yine de bol bol yumurta sürmek istedim. Siz isterseniz azar azar da sürebilirsiniz. Bir yumurta da yeterli. 200 derecede arkadaşlar 10 dakikada pişiyor. 12-13 dakikada sizin fırınıza göre değişebilir. Gördüğünüz gibi kat kat ve hazır bir şekilde sunuma hazır. Sabah kahvaltısında kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şekerparemize geçiyoruz. Fıstıklı şekerpareye. Arkadaşlar malzemelerimiz 400 gram un, 125 gram pudra şekeri, 125 gram fıstık, 20 gram kabartma tozu var. Bu karışımın içinde, toz karışımının içinde. Şimdi bunu havuz şekline getireceğiz arkadaşlar. Ve içine 125 gram pastalık yağ katacağız arkadaşlar. ...125 gram pastalık yağ, 3 tane tüm yumurta kırıyoruz. 3 tane de yumurtanın sarısını katıyoruz ve yağımız dolaptaydı, sertti, onu iyice yumuşatmamız lazım yumurtalar ile. Daha sonra yavaş yavaş hamurumuzu yoğurabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fıstığın rengi hemen kendini belli ediyor. Yeşil rengi daha çok ortaya çıkıyor. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Fazla lastiklenmemesi lazım şekerpare hamurunun, fıstıklı şekerpare hamurumuzun. Şimdi hemen parmak şeklinde işleyip tepsimize dizelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dizebilirsiniz. Yanlamasına 9 tane, aşağı doğru ise 6 tane sığıyor 1 kiloluk baklava tepsisine. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu tarif 1 kiloluk baklava tepsisi için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine şekil vermek isterseniz çatal çekebilirsiniz. Şekerparemiz hazır, pişmeye hazır. 170 derecede 20 dakika boyunca pişiriyoruz. Şerbeti için de birebir kullanıyoruz. Şekerparemiz pişti arkadaşlar. Hızlı yapıyorum. Bayrama biraz yetiştirmek için, Arife gününe. Evet arkadaşlar, şerbeti çektikten sonra şekerparemiz de hazır. Sabah kahvaltısı için börek, kol böreği diyelim. Daha sonra misafirler için tatlı olarak fıstıklı şekerpare yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hoşça kalın.